Kazakistan ve Türkiye'yi saymazsak, Türkmenistan diğer Türk devletlerine kıyasla karasal büyüklük anlamında önemli bir toprağa sahip. 491.210 km² yüzölçümüyle neredeyse Türkiye'nin yarısına tekabül eden bu topraklarda yaklaşık 7 milyon insan yaşıyor. Bu da Türkmenistan'ı Türkistan Cumhuriyetleri arasında en düşük nüfusa sahip ülke haline getiriyor. Ayrıca dünyanın en büyük 4. doğalgaz rezervlerine sahipler. Bu alanda Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, Katar ve Rusya gibi diğer ekonomik devlerin önündeler. Haliyle bu durum onları dünyanın en zengin ülkelerinden birisi yapıyor. Fakat halka bakıldığında aynı şeyleri söylemek pek de mümkün sayılmaz. Her ne kadar ekonomik büyüklük açısından tartışılabilir bir konumda olsalar da karasal anlamda en büyük Türk devletlerinden birisiler. Ancak buna rağmen ülkenin %80'ine yakını devasa bir çölden ibaret. Evet, doğru duydunuz. Türkmenistan'ın büyük bir kısmı Karakum Çölü gibi alanları kapsayan geniş çorak arazilerden oluşuyor. Dolayısıyla ülkenin büyük bir kısmı yerleşim açısından kullanılamaz durumda. Genel bir tahminle ülkenin yüzölçümünün yaklaşık %80 ila %85'inin çöl ve tarıma elverişsiz alanlardan oluştuğunu söyleyebilirim. Bu sıra dışı coğrafi özellik ülkenin demografik yapısını ciddi manada şekillendiriyor. Çünkü Türkmenistan'ın nüfus yoğunluğu oldukça düşük ve ülkede kilometre kare başına yaklaşık 12 kişi düşüyor. Dolayısıyla bu da Türkmenistan'ın neredeyse %80'inin boş olduğu anlamına geliyor. Bu arada 100.000 yolunda hedefimizin %97'sini tamamladık. Bilmeyenler için yeniden ifade etmem gerekirse 100.000 abone sayısına ulaşınca Türkistan coğrafyasına seyahat edeceğimi söylemiştim. Bir aksilik olmazsa çok yakında bu topraklara gidecek ve size ata topraklarımızı yerinden anlatmaya çalışacağım. Bu yolda bana destek olmak istersen kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve Süper Chat'le bana destek olabilirsin. Türkmenistan sadece 5 ilden oluşuyor. Bunlar Merv, Ağal, Balkan, Daşoz ve Lebap illeridir. Elbette bu iller kendi içerisinde şehirlere ayrılıyor. Yaklaşık 7 milyonluk nüfusun çoğunluğu başkent Aşkabat çevresinde, Hazar Denizi kıyısında ve Murgap ile Amuderya nehir vadilerinde yoğunlaşmış durumda. Bu bölgeler nispeten daha fazla su kaynağına ve tarım alanına sahip. Bu nedenle Türkmenistan'ın kırsal nüfusları da çoğunlukla suya yakın bölgelerde ve kasabalarda toplanmıştır. Öte yandan zaten sınırlı olan bu tarım arazileri çöl ortasından geçen ve sulama için kullanılan Karakum Kanalı gibi büyük projelerle genişletilmeye çalışılıyor. Fakat 1954 yılından beri uygulanan bu projeye rağmen yalnızca sınırlı bir alanın verimli hale getirilebildiğini söylesem pek de yanlış olmaz. Çünkü Türkmenistan gerçekten çok zorlu bir coğrafyaya sahip. Dolayısıyla ülkenin zorlu coğrafi yapısı nüfusun yalnızca küçük bir alanda toplanmasına neden oluyor ve nüfusun önemli bir bölümü başkent Aşkabat'ta yaşıyor. Şehrin nüfusu 1,5 milyonun üzerinde, yani ülke nüfusunun neredeyse %25'i burada yaşıyor. Elbette bu durumun en büyük nedenlerinden birisi Karakum Çölü. Yaklaşık 350.000 km² alanı kaplayan bu çöl, Polonya, İtalya ve Fil-dişi sahili gibi pek çok ülkeden daha büyük. Öyle ki eğer Karakum Çölü tek başına ülke olsaydı Almanya'nın hemen ardında dünyanın en büyük 64. ülkesi olacaktı. İşte Türkmenistan'ın yaklaşık %80'i tamamen bu çölden ibaret. Ülkenin batısından doğusuna kadar geniş bir alanı kaplıyor ve Hazar Denizi'ne yakın bölgelerden Amuderya Nehri'nin batısına kadar uzanıyor. Dolayısıyla tüm bu bölgelerde çöl iklimi hakim. Yaz aylarında sıcaklıklar 50 santigrat dereceye kadar yükselebilirken kış aylarında -10 santigrat dereceye kadar düşebiliyor. Öte yandan Karakum Çölü oldukça düşük yağış alan bir bölge. Yıllık yağış miktarı 100 milimetrenin altında. Dolayısıyla bu kuraklık bölgedeki tarımsal faaliyetleri ve su kaynaklarının verimliliğini kısıtlıyor. Çölün merkezi kısımlarında su kaynakları yok denecek kadar az. Bu yüzden yerleşim yalnızca belirli kenar bölgelerde yoğunlaşabildi. Ancak daha önce de bahsettiğim gibi Türkmenistan Karakum Çölü'nün su sıkıntısını hafifletmek ve tarım alanlarını genişletmek amacıyla Karakum Kanalı'nı inşa etmiştir. Karakum Kanalı, Amuderya Nehri'nden aldığı suyu batıya, Aşkabat'a ve çevresindeki tarım alanlarını taşımaya amaçlayan dünyanın en uzun sulama kanallarından birisidir. 1954 yılında Sovyetler Birliği tarafından inşa edilen bu kanal 1375 kilometre uzunluğa sahip. Çöl boyunca Türkmen tarımını canlandırmaya çalışan Karakum Kanalı özellikle pamuk gibi ürünlerin yetiştirilmesi için sulama imkanı sağlamıştı. Ancak bu büyük mühendislik projesine rağmen kanal günümüzde yalnızca belirli bölgeleri sulayabiliyor. Bu nedenle Karakum'un büyük bir kısmı susuz kalmaya devam ediyor. Kanalın bir diğer önemli işlevi de Aşkabat gibi şehirlere içme suyu sağlaması. Ancak bu da ekstra bir maliyet ve işlem gerektiren bir süreç.
Çünkü kanalın suyu tarımsal kimyasallardan ve Amuderya'nın kirli sularından etkilendiği için şehre ulaştırılan içme suyu arıtılmak zorunda kalıyor. Kısacası Karakum Kanalı büyük umutlarla açılmış bir proje olmasına karşın bu zorlu çöl arazisinde hala yeterli düzeyde verim sağlayamıyor. Bunların dışında ülkenin güneydoğusundaki dağlık alanlar, bazı nehir vadileri ve tarıma uygun birkaç verimli ova dışında çoğu yerleşim bölgesi dar alanlarda kısıtlanıyor. Bahsettiğim yerleşime uygun ama kısıtlı bu alanlarda bile iklim koşulları oldukça zorlu. İşte bu durumlar ülke nüfusunun tamamen belli bölgelerde yoğunlaşmasına neden olan en büyük etkenler. Fakat tüm bu coğrafi zorluklara rağmen hükümet tarafından yapılan yoğun yatırımlar sayesinde Aşkabat, Türkmenistan'ın en modern ve en gelişmiş bölgesi haline geldi. Aşkabat, Türkmenistan'ın başkenti ve en büyük şehri olup ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik merkezi konumunda. Karakum Çölü'nün hemen yanında kurulu olan bu şehir Batı Türkmenistan'da yer alıyor ve İran sınırına oldukça yakın konumda bulunuyor. Gelişmiş altyapısı, modern mimarisi ve devlet yapılarıyla öne çıkan Aşkabat, aynı zamanda birçok hükümet binasına ve devasa anıtlara ev sahipliği yapıyor. Şunu da belirtmeden geçmeyeceğim. Şehrin dünyadaki diğer başkentlere kıyasla oldukça yeni olduğunu söyleyebilirim. Çünkü 1950 ve 1990 yılları arasında gerçekleşen depremler binaların önemli bir bölümünü yıkmış. Dolayısıyla Aşkabat bu depremlerin de etkisiyle yakın zamanda yeniden inşa edildi. Ülkenin kurucu lideri Saparmurat Niyazov yani Türkmenbaşı, başkenti daha yaşanabilir hale getirmek yerine şehri bir şatafat merkezi haline dönüştürmeyi tercih etmişti. Bilmeyenler için ifade etmem gerekirse Aşkabat 2021 yılında Hong Kong'u geçerek dünyanın en pahalı şehri olmuştu. Bana kalırsa bu durum hali can sıkıcı. Çünkü Türkmenistan aslında dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerine sahip olmasına rağmen bu ekonomik krizlerle mücadele etmek zorunda kalıyor. Genel manada tüm Türk devletlerinin en büyük sorunu bu olsa gerek. Fakat bu konu hakkında konuşmaktansa başkentteki yerleşimden bahsetmeye devam etmek istiyorum. Aşkabat için iyi planlanmış mermer şehri diyebiliriz. Güzel bir bütünlük içerisinde bembeyaz yapılara sahipler. Şehirdeki binaların yaklaşık %80'i Çin veya Vietnam'dan ithal edilen beyaz mermerden yapılmış durumda. Bu nedenle maliyet açısından çok pahalı bir şehir olsa da kent bu garip özelliği sayesinde Guinness Dünya Rekoru'nu kazanmıştı. Öte yandan Aşkabat'ta bol bol altın kaplamalı heykeller, kubbeler ve anıt mezarlar görebilirsiniz. Ancak daha ilginç olan bir şey varsa o da dünyanın en pahalı şehirlerinden birisi olan bu bölgenin neredeyse tamamen boş olması. Bakın Aşkabat demiyorum, yapılan bu yeni ve lüks şehir boş diyorum. Aşkabat'ın Yenişehir bölgesinde yapılan bu binaların çoğu devlet daireleri, lüks konutlar, oteller ve devasa anıtlardan oluşuyor. Konutlar ortalama Türkmen vatandaşının alım gücünün üzerinde fiyatlandırıldığından ve kiraların yüksek olmasından dolayı çoğunlukla boş durumda. Ayrıca yerleşik Türkmen nüfusunun büyük bir kısmı şehir merkezinde ya da eski semtlerde yaşamayı sürdürmekte ve yeni inşa edilen lüks konutlara taşınma gereği duymamakta. Zaten hükümet vatandaşa pek çok konuda yardım ediyor. Su, doğalgaz ve elektrik halka ücretsiz olarak veriliyor. Belki de bu nedenden dolayı tercih etmiyorlar. Öte yandan Türkmenistan'da halkın birçok kısıtlamayla karşı karşıya kaldığını gösteren birçok bilgi bulunuyor. Eğlence mekanları, restoranlar ve kültürel aktiviteler gibi sosyal alanların sınırlı olduğunu duydum. Fakat bunun tam tersini söyleyen Türkmenler de var. Dolayısıyla bu konudaki yorumları tamamen Türkmen kardeşlerime bırakmayı tercih ediyorum. Eğer vize alabilir ve ülkeyi ziyaret edebilirsem o zaman daha detaylı videolar yapacağımdan şüpheniz olmasın. Fakat dışa kapalı bir ülke oldukları için Türkmenistan'a vize almak oldukça zorlu bir süreç. Bakalım ilerleyen günler bize ne gösterecek? Umarım bir gün bu toprakları gerçekten ziyaret edebilirim. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. 100.000 kimisi için büyük bir hedefti ve biz bu hedefin kıyısına kadar geldik. Benimle birlikte buraya kadar geldiğiniz ve bana destek olduğunuz için sonsuz teşekkür ediyorum. Eğer hala abone değilsen, 100.000 yolunda bana destek olmak için kanala abone olmayı unutma. Bu küçük destekleriniz videonun daha fazla insana erişebilmesi için oldukça önemli. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.